Kolombiya Amazonlarından herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Bir önceki videoyu izleyenler Peru Amazonlarına veda ettiğimi hatırlayacaktır. Bora kabilesini ziyaret etmiştik. Daha sonrasında ben bir günlük bir gemi yolculuğu yaptım. Şu tarafta bulunan Peru'nun son kasabası olan Santa Rosa'ya ulaşmıştım. Orada Peru'dan çıkış işlemlerimi yaptım. Daha sonrasında şu ufak kayıklardan birine atladım. Amazonların Kolombiya tarafına geldim. Şu gördüğünüz yerde de Kolombiya'ya giriş işlemlerini yaptım. Orası Kolombiya'nın göçmen bürosu. Orada giriş işlemlerini yaptım. Daha sonrasında videoyu bitirmiştim. Bu videoda bir aksilik olmazsa hep birlikte Kolombiya'nın Amazonlarını gezmeye başlayacağız. Kolombiya Amazonlarındaki en meşhur şehre geldim. Leticia şehri. Yaklaşık 50 bin nüfusu olan bir şehir burası. Hep birlikte Leticia'yı gezeceğiz bu videoda. Burası 3 ülkenin sınırını oluşturuyor. Bir önceki videoyu izleyenler sonunu hatırlayacaktır. 3 ülkenin sınırını görmüştük. Yani aslında Amazon Nehri akıyor ama 3 ülkenin sınırı orada. Brezilya, Kolombiya ve Peru. Bu 3 ülke. Girerken hiçbir sıkıntı yapmadılar. Sadece nerede kalacaksın, rezervasyonun var mı demişti bana gümrük memuru. Ben de yok demiştim. Problem yapmamıştı. Bunun dışında nereye gideceksin Kolombiya'da demişti. Ben de sadece Amazon bölgesinde kalacağım. Sonrasında Brezilya'ya geçeceğim demiştim. Çünkü benim yolculuğum Iquitos başladı. Amazon yolculuğumu söylüyorum sizlere. Iquitos'tan başladı. Brezilya'nın Manaus şehrine kadar ulaşacak. Manaus da Amazonların içerisinde. Hatta Amazonlardaki en büyük şehir. Burada da pazar kurulmuş. Bir pazarı gezelim. Karnım da aç, birazcık yemek de yemek istiyorum. Yiyecek bir şeyler buluruz. Benim seyahatimi takip edenler Kolombiya'ya geldiğimi, burada 160 gün seyahat ettiğimi hatırlayacaktır. Kanalımda 41 Kolombiya videosu var. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Kolombiya oynatma sekmesinde Kolombiya'nın en güneyinden en kuzeyine kadar birçok yeri bulabilirsiniz. Karnavala da katılmıştım. Yerlileri de, kabileleri de ziyaret etmiştim. Çok ıssız yerlere de gitmiştim. Çölü motorla geçmiştim vesaire vesaire. Çok güzel videolar var. Bakmanızı tavsiye ederim. Burada böyle muz dağları var. Bu platano diyorlar. Yeşil olanı kızartıyorlar. Sararınca yiyorlar. Bir de kırmızı versiyonu var. O da tatlı. Onu da yiyorlar. O biraz daha ufak oluyor. Gerçi sarardığında yiyorlar dedim ama bir de şöyle bir sarı olan muzlar var. Bu çok yenecek gibi değil. Biraz daha sert oluyor. Bunu da kızartıyorlar. Bizim bildiğimiz muzlardan bir tık daha sert. Bu da mesela yuca. Bunu da yemeklerin yanında, yemeklerin içerisinde bol bol görebilirsiniz Latin Amerika'da. Yuca ve muz kızartmasını oldukça fazla yiyorlar. Bunun dışında yemeklerde de kullanıyorlar. Yemeklerin içine de koyuyorlar. Lezzet bakımından Güney Amerika, hatta bu Latin bölgesini komple Orta Amerika'yı da içine alarak söylersem değişik bir ağız tatları ve yemek kültürleri var. Ufak muzlar, çikita muzlar. Bunlar var ya, bal gibi oluyor, bal gibi. Burada ananas var. Papaya var. Bu da buranın portakalı sanırım. Esta naranja, no? Limón. Limón. Toronjas. Limonmuş bu. Son toronjas. Creo que es naranja. No, son toronjas. Toronjas. Pero naranja es muy similar, ¿no? Ajá, las naranjas son esas más lisitas. Así de grandes también. Estas son toronjas. Es muy grande el limón. Ajá. Normalmente es chiquita y verde. Eso, el limón mandarino, lo que tenemos allá. Allá. Gracias. Normalde böyle gözüküyor. Adını söyle. Naranja. Neydi Türkçesi? Portakal öyle gözüküyor. Bu devasa limonmuş. Normalde limonlar bu şekilde. Burada bizim bildiğimiz sarı limonları bulmak neredeyse imkansız. Çok şanslı olmanız lazım Güney Amerika'da denk gelmeniz için. Bazı ülkelerde var. Burada. Esta Piarco. Esta pescado. No cocodilla. No cocodilla. Piarco. Ese es dorado. Dorado. Dorado, sábalo. Sábalo. Todo es Río Amazonia, ¿no? Todo río. Todo Río. Gracias, señor. Balıkmış. Bir an
eti birazcık beyaz görünce timsah etine benzettim. İkitos'ta hatırlayacaksınız, timsah eti görmüştüm. Bembeyazdı, yumuşacıktı timsah eti. Burada da kurutulmuş balıklar var. Tabii Amazon Nehri olduğu için hemen dibimizde çok ilginç balıklar var. Lezzetli balıklar da var. Bakar mısınız balığın büyüklüğüne? Bak elim şöyle. Elimi koyayım, balığı koyayım. Burada da yuka var. Bir sürü yuka var, platano var. Yani muz. Kızartmalık muzlar. Hola, bon provecho. Burada yemek yiyelim ya. Çok acıktım ben. Hola, buenas. ¿Tienes almuerzo? Claro, mi amor, siéntate. Muchas gracias. Sigue. Hola, buenas. Oo. Ne pişiriyorlar? Tenemos carne sudada, pollo sudado, carne a la plancha, pechuga a la plancha y chuleta a la plancha. ¿Qué Pechuga es... Pechuga no, es pollo. Pollo. Ok. Tiene... ¿cómo se llama? Pescado. No, pescado. No pescado. Tenemos, mi vida. Ok, pechuga, por favor. ¿Cuánto está? Gusto. ¿Cuánto está? ¿Cuánto cuesta? 12. 12. 12,000 pesitos. Ok, gracias. A ver, siéntate. ¿Permiso? Buen provecho. Balık sordum da balıkları yokmuş, o yüzden tavuk siparişi. 12.000 peso. 1 dolar da 4.000 peso yapıyor. Gracias. O da 12, 3 dolar. Böyle yemeği 3 dolar. Bu çok güzel. Bu meyvenin adını hatırlamıyorum ama inanılmaz lezzetli bir şey ya. Acá almorzando donde usted me trajo. Bayılıyorum bu meyveye. Hem tatlı hem mayhoşumsu. ¿Hay qué, mi amor? ¿Qué quieres? Sopa también. Es que es completo, mi amor. Gracias. Ben çorbayı unuttum. Burada genelde menü olarak satıyorlar. Tüm yemeklere çorba dahil. Şöyle bir çorba getirdi ablamız. Ne var? Et var. Yuka var. Makarna var. Soğan var. Kamote sanırım bu, tatlı patates. Başka bir de kişniş koymuş üstüne. Bir an için maydanoz mu diye bir ümitlendim ama kişnişmiş. Kişniş olmasa var ya 10 numara çorba ya. Güney Amerika'da kültürdür. Çorbanız bitmeden ana tabağınız gelir. Tavuk göğsü, fasulye, yuka, pilav ve salata. Ana tabağım da bu şekilde. Burası içecek dahil 12.000 peso, yani 3 dolar dostlar. Kolombiya'nın para birimi peso, 1 dolar 4.000 peso olduğunu söylemiştim. Afiyet olsun bana. Mercado'nun içinde her zaman lezzetli yemekler yersiniz ve ucuz yemekler yersiniz. Leticia'ya vardığınızda ineceğiniz iskele burası. Birazcık yürüyorsunuz, böyle yukarı çıkan bir sokak var. Hemen Mercado da burada kalıyor. Bu sokağa yürümeye başladığınız zaman şu karşı tarafta bir sürü döviz bürosu göreceksiniz. Buradan para bozabilirsiniz. Şöyle ki Peru kısmında, Brezilya kısmında ve Kolombiya kısmında 3 ülkenin de parası geçiyor. Hem Brezilya reali geçiyor, hem Kolombiya pesosu geçiyor, hem de Peru solesi geçiyor. Örneğin bir şey aldınız diyelim, 3 ülkenin para birimiyle de ödeme yapabilirsiniz. Genelde kabul ediyorlar. Yani genel olarak kabul ediyorlar. İlla ki kabul etmeyen birileri de çıkıyordur tabii ki. Çünkü çevirmesi çok kolay ve birebir olarak kabul ediyorlar. Atıyorum 1 real, 1 Peru solesi ve 1000 Kolombiya pesosu. Bu şekilde kendilerince sokakta eşitlemişler. Bir şeyler aldığınızda, atıyorum bot kiraladınız. Peru tarafından buraya geçiyorsunuz. Size para üstü real veyahut da Kolombiya pesosu verebilir. Yani şaşırmayın. Gelecekler için söylüyorum bunu tabii ki. Toplu taşımayı mototaksilerle sağlıyorlar ve motorlarla sağlıyorlar. Motorlar daha ucuz. Hola, buenas. Motorlar daha ucuz. Mototaksiler genelde 2 kat daha pahalı oluyor. Burada bir tane park var. Her yer gırla sokak satıcısı dolu. Ve duvarlarda grafiti görmek kaçınılmaz. Ama grafitinin şekli şemali değişiyor burada. Yerlileri temsilen grafitiler çizmişler. Öyle
Dayı ne yapıyor ya öyle? Porque habla con Dayılar savaşmayın. Burada da tiyatro var bir tane. Kolombiya bayrağının rengine boyamışlar oturacak yerleri. Konserdir, monserdir. Burada yapıyorlardır. Şu an hafiften yağmur atıştırıyor. Ama eminim festival olsa burada adım atılacak yer olmazdı yani. En ufak bir müzik kıpırtısı olsun burada. Tıklım tıklım. Şahsen şu çok garibime gidiyor. Ben daha önceden hep belgesellerde izledim yerlileri, Amazonları. Şimdi o fenotipe hep belgesellerden aşinayım. Buraya geliyorsunuz. Şimdi belgeselde şunu görüyorsun. Geleneksel yaşamı görüyorsun. İşte geleneksel bir kıyafet olur, onu giyer. Çıplak dolaşır bilmem ne. Ona alışıyorsun belgeselde. Buraya bir geliyorsun. Adamın üstünde Atletico Madrid forması var. Bir garibine gidiyor insanın. Artesanal market zannettim de değilmiş. Böyle hediyelik eşya falan satıyor sandım. 3 sınırın bulunduğu noktayı buraya resmetmişler bakın. Amazon Nehri buradan uzanıyor. Biz de burada yolculuk yaptık. Nereye geldik? Santa Rosa'ya geldik. Şu gördüğünüz kısım Peru tarafı. Zaten buraya yazmışlar. Burada indik. Leticia'ya geçtik. Kolombiya tarafı burası. Bakın yemyeşil. Kolombiya tarafını yeşile boyamışlar. Daha sonrasında burada çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Böyle bıçak gibi kesmişler. Diğer taraf Brezilya. Burada Leticia'dan Tabatinga'ya yani Brezilya tarafına yürüyerek geçebiliyorsunuz. Kara sınırı var. Daha sonrasında buradan bota bineceğiz ve Amazon Nehri'nden Manaus'a doğru devam edeceğiz. Brezilya tarafı, Kolombiya tarafı, Peru tarafı. Buraya da 3 ülkenin bayrağını koymuşlar. Peru, Kolombiya, Brezilya. İlginç figürler. 100.000 pesoymuş. 25 dolar. Şunlardan bir tane kıstırsam mükemmel olur da. Çok büyük ya. Hola, buenas. Figürler çok iyi ya. Figürler bayağı iyi. Zamanında yerliler kesin bunlara tapıyordu, o hayvanlara. Korkuyorlardı çünkü. Şöyle bir şey gördüğünü düşünsene ormanda. De 15.000 solo hay esta, esta dos. Okay. Esta no. No. Şöyle bir hatıra aldım kendime dostlar. 12.000 peso, Kolombiya pesosu verdim. Param yetmedi, bir de 10 Brezilya reali verdim. Aşağı yukarı 5 dolar gibi bir şey yapıyor. Magnetler 3-3,5 dolar. Bu 5 dolardı. Dedim bundan alayım, hatıra kalsın. Bu daha mantıklı. ¿Está bien? Okay. Muchas gracias. Magnetler de güzel de farklı bir şey alalım bu sefer. Bu neymiş? Kokonat bilmem nesi diyor. Burada da küpeler var. Akşam yemeğimi, paramı hediyelik eşyaya verdim. Neyse, çantamda konserve var, ekmeğim de var. Yemekten yana bir sıkıntım yok. Bir şekilde karnımızı doyururuz. Hoşuma gitti be. Güzelmiş rengi. Şekil şemal de güzel. Amazonlardan hatıra işte. Bora kabilesini gezerken bir iletişim aletinden bahsetmiştim. Manguare.
Bir tanesi dişil, bir tanesi eril demiştim. Üzerinde boşluklar var o aletin. Böyle tokmaklarla vurarak 20-30 kilometre ötedeki başka bir Bora kabilesine mesaj gönderiyorlar. O aletin bir figürünü koymuşlar buraya. Şöyle bakalım. Üstünde çizimler var. Ha, bu dişil, bu eril. Kabileyi gezerken büyük olan için eril, küçük olan için dişil demişlerdi. Burada tam tersi. Bunu görünce şey geldi aklıma. Karadeniz'de yaylalarda böyle silah sıkarak haberleşiyorlar ya. O geldi aklıma. Adamlar bilmem kaç yüzyıl önce böyle haberleşiyordu. Bizimkiler hala öyle haberleşiyor. Yaylada. Bam 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 bam. Çaya gel. Tak tak. Bir tane tak. Evet, 2 tane tak. Hayır. Karadeniz ya. Çok ilginç bir iletişim aleti ama bu. Yani 20-30 kilometre öteye mesaj iletmesi takdire şayan. Nereden buldunuz da mesajlara nasıl karar verdiniz be adam, be insanlar yani. Şaşırmamak elde değil. Bir binanın duvarında yerli kabilesinin resmedildiğini gördüm, yakından bakmak istedim. Evleri ve nasıl avlandıkları. Şey çok üzücü ama. Ya yine gerçekten kültürel yaşantıyı, geleneksel yaşantıyı sürdüren kabileler var. Yok değil. Başka insanlardan, başka topluluklardan kopuk halde yaşayan kabileler de var. Ulaşamadığımız kabileler de var. Mesela bakın burada o iletişim aleti, artık kadın erkek diye düşünüyorum bunu. Ateş başında oturmuşlar. Amazon ormanları, kayıkla seyahat ediyorlar ve bitkiler. Ha, burada yılan var, işte kuş var. Yani biz modern yaşantıya geçen insanlar, bu insanların, geleneksel yaşantıyı sürdüren insanların yaşantılarına inanılmaz bir müdahalede bulunmuşuz. İşte dini yayma bahanesiyle, başka sebeplerle girmişler insanların yaşantılarına. Devam edeceğim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kocaman, kocaman. Girmişiz insanların hayatına, mahvetmişiz kültürlerini. Abi evangelist yerli mi olur ya? Yani teknede tanıştığım o abi. Yani sen fenotipe bakıyorum, yerli ya adam. Yerli kültürünü görmek istersin değil mi o adamda? Kendi kültürünü korumasını dilersin. Ama dini değişmiş, dili değişmiş. Belki yaşantısı da değişmiştir ki değişmiş. Ha tabii böyle daha rahat mı, mutlularsa o kendi bilecekleri bir şey canım. Hani benim buradan atıp tutmam bir şeyi değiştirmez. Böyle küstahlık yapmış olmak istemiyorum. Ama şeye çok saygı duyuyorum. Kendi kültürlerini koruyan o yerlilere çok saygı duyuyorum. Daha Amazonların derinliklerinde kim olduğunu dahi bilmediğimiz yerli gruplar var mesela. Bilmiyoruz. İletişim kurulamamış onlarla. Reddetmişler iletişim kurmayı. Çok büyük saygı duyuyorum. Korumak istiyor insanlar çünkü kendilerini. Bu arada bu bölgede pembe yunuslar da var. Tur satın alırsanız gidip onları da görebilirsiniz. Ha, orada bir tane yerli resmetmişler. Artık sadece resimlerde ve figürlerde. Ne oldu? Ne yaptın? Kurban olduğum, her yerin yara bere içinde. Çok kötü davranıyorlar hayvanlara yalnız ya. Ne yemek veriyorlar, ne su veriyorlar genel anlamda. Dövüyorlar, mövüyorlar, vuruyorlar. Şey gördüm, içim cız etti ya. 2 tosta kalırken adam motor yağı döktü köpeğin yarısına. Yani ne diyeceksin şimdi o adama yani? O motor yağını bir tarafına sokmadan rahat edemiyor insan ama işte yapamıyorsunuz. Burada bir yerli kadın var. Bakın sadece şort giymiş, üstü çıplak. Yani genelde zaten yerliler benim gördüğüm, araştırdığım kadarıyla bu şekilde. Yani sadece alt kısmını kapatıyorlar. Üst çıplak geziyorlar. Sırtında da bir bohça meyve şey taşıyor. Burada da bir abimiz sadece don giymiş, üst çıplak. Kafaya bir tane takke geçirmiş. Balık avlıyor. Bak elinde o mızrakla balık avlıyor. İşte ben bu insanları gidip tanımak isterim aslında yani. Hiç dillerini bilmeyeceğim böyle. Sadece beden diliyle anlaşacağız. Takip edeceğim onları, gözlemleyeceğim. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ama mangır olması lazım. Bayılıyorsunuz 2-3 bin dolar. Birkaç günlüğüne özel izin tabi alabilirseniz. Şanslı olmanız lazım izin alabilmek için. Gidip görebiliyorsunuz Amazonların derinliklerinde. Yani bilmiyorum, ben bu insanların kültürlerini korumuş olmalarını dilerdim. Ama dediğim gibi bu küstahlık amacıyla bunları söylemiyorum yani. Tabii ki de kültürlerinin belli kısımlarını korumuşlar. Ama daha çok asimile olmuş insanlar. O yüzden mesela ben burayı ziyaret ettiğim zaman, ne bileyim, ya da biraz daha modern yaşantı sürdüren yerlileri ziyaret ettiğim zaman tam böyle yerlileri ziyaret etmiş gibi hissetmiyorum açıkçası. Çünkü onların kültürünü tam anlamıyla göremiyorsunuz. Ama şu gerçekten bir yerli ziyaretiydi. Benim Kolombiya'da Bayu yerlilerini ziyaret ettiğimde ve Arawaka yerlisi aileyi ziyaret ettiğimde bu gerçekten yerli ziyaretiydi. Çünkü ciddi anlamda
modern yaşantıdan uzak yaşıyorlar. Gerçekten eski kültürlerini devam ettirerek yaşıyorlar. O yüzden mesela benim hayatımda yaptığım belki de en iyi gezilerden birkaçıydı orada yaptığım geziler. Düşünsenize, bir orman var, yağmur ormanları ve siz belirli kısmını biliyorsunuz sadece. Çok korkutucu bence ya. İçinde ne olduğu belli değil yani. Burada da Leticia şehrinin adını yazmışlar üstünde. Bir sürü kuş var. Burada da kilise işte. Asimilasyon yapanların koydukları bir yapı. Bu arada eğer kuşlarla özel olarak ilgileniyorsanız, kuş çeşitliliğiyle ilgileniyorsanız, gözlem yapmak istiyorsanız kuşlarla ilgili, Kolombiya kesinlikle gelmeniz gereken bir ülke. Dünya üzerindeki en fazla kuş çeşitliliği Kolombiya'da var diye biliyorum. Yerlilerin yaşadığı geleneksel evler bu şekilde. Tahta parçalarıyla evin iskeletini oluşturuyorlar. Üstünü de palmiye yapraklarıyla kaplıyorlar. Palmiye yaprakları yağmurun geçirmesine engel oluyor. Oteli bu şekilde dizayn etmişler. Bir turist geliyor Avrupa'dan, Amerika'dan, dışarıdan bunu görünce vay diye çok güzel bir yere geldik diyor. Kültür şoku yaşıyorlar. Özellikle Amerikalılar. Kolombiya ile Brezilya arasındaki sınır burası. Karşıdaki yoldan devam edince Brezilya'ya geçiyorsunuz. Tabatinga şehri var orada. Bu ortada da 3 ülkenin bayrağı var. Şu an Kolombiya tarafında olduğumuz için Kolombiya bayrağı biraz daha yüksekte. Brezilya bayrağı ve Peru bayrağı var. Sınır burası. Yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz Brezilya tarafına. Karşıya Leticia yazmışlar. Altında da Amazonas yazıyor. Bakın. Bienvenido a Leticia. Leticia'ya hoş geldiniz. Altında da Capital Mundial de la Paz. Yani barışın başkenti yazıyor. Burada da ne diyor? Kardeşler şehri Tabatinga Leticia. Burada yaşayanlar için pasaporta vesaireye gerek yok. Diledikleri yerlere tak 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 gidip gelebiliyorlar. Ama biz turistler için yanımızda pasaportun olması her zaman avantaj. Yani belki günübirlik pasaportunuza mühür vurdurmadan gidip gelebilirsiniz Brezilya tarafına. Onu sormanız gerekiyor. Çünkü o konu hakkında bilgim yok. Ama ne olur ne olmaz pasaportunuz yanınızda olsun. Burada da ne yazıyor? Amazonas diyor. Tierra de gente amable, pacifica y servicial. Güzel şeyler yazıyor. Burada da yine Leticia'yı öven, Amazonları öven yazılar var. Güneşten beynim döndü, o yüzden hiç çeviremedim ya. Hemen benim hostelin önünde de Peru, Brezilya ve Kolombiya, yani 3 sınırı gösteren bir tabela var. Hostelim de şurası. Hippilandia Hostel diye bir yerde kalıyorum. Hippilandia International diye. Gecelik $9. Bulduğum en ucuz hostel orasıydı. Evet dostlar, bu videoluk bu kadar. Sizlere bu 3 ülkenin sınırının tabelasının tamlaması yaptım. Önünde veda edeyim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Güzel bir plan yapmam lazım. Nereye gideceğim ben de bilmiyorum. İnanılmaz bir sıcak var. Yani Amazonlardaki sıcak bambaşka. Güneş bulutların arkasında olsa bile insanı feci yıpratıyor yani. Öyle böyle bir sıcak yok. O yüzden ben de geçip birazcık dinlenmek istiyorum. Zaten yoldan geldim, yorgunum. Dinlensem iyi olacak. Güzel bir kapak fotoğrafı alınır abi buradan. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ciao ciao. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız da çok sevinirim.